Balkon bahçeciliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün epeydir düşünüp kararlaştırdığım maşlama işlemini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle maşlama yapmadığımdan önce toprağımı biraz havalandırıyorum, çapalıyorum kısacası arkadaşlar. Şu yapraklarını bakın geçenlerde budamışım. Halen yeşil daha arkadaşlar. Bayağı nem var ortamda. Toprağı da çok güzel, havalandı, nemli. Tam istediğim kıvamda arkadaşlar. Şöyle bir güzel çapalamasını yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu maşlamamın nedeni arkadaşlar toprağımın daha iyi su tutması ve daha güzel verime yatması. Fazla sulamadan toprağımı yıpratmamak istiyorum arkadaşlar. Toprak ne kadar çok sulansa o kadar yıpranır arkadaşlar. Yani içerisindeki maddeler yıkanır arkadaşlar. Maşlama için önce bir güzel toprağımı havalandırdım. Daha sonra şöyle pet şişenin içine şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu deliğin şu kapağına delikler açtım. Şöyle bir güzel suluyorum arkadaşlar. Bir güzel. Ondan sonra şöyle iki tane pet şişeyi yan yana şöyle su, genelde devamlı su verdiğim noktalara gelecek şekilde bu pet şişeleri diziyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir güzel maşlama işine geçiyorum. Maşta genelde bu maşlama işleminde genelde toprağı örtmek için yapılıyor arkadaşlar. Daha fazla su kaybını önlemek için şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir güzel kapatmaya çalışıyorum toprağı arkadaşlar. Bu toprağı böyle kapattığımız şekilde arkadaşlar hem suyun şeyini tutacak, toprağın suyunun nemini tutacak. Aynı zamanda da dışarıdan gelen güneş ışınları toprağa direkt temas etmediği için toprağı daha sağlıklı olur arkadaşlar. Mulch malzemesi olarak ben genelde buğday samanı kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şey yapıyorum. Diziyorum arkadaşlar etrafına. Biraz daha ince olsaydı bunlar için iyiydi ama elimde bu vardı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel maç yaptığınız zaman çok güzel verimler alacağınıza inanıyorum. Bunu birlikte bu yıl birlikte deneyip tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bastırıyorum. Biraz daha üstüne şey atacağım. Saman atacağım. Şöyle arkadaşlar. Düşünün artık yani balkonda bile bunu yaparsanız arkadaşlar çok güzel verimler alacağınıza ben inanıyorum. Şöyle güzelce ne yapıyoruz? Maşlamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç dakikanızı alır arkadaşlar ama bir güzel de verimini alırsınız. Öyle inanıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kaplama yaptık. Şöyle bastırıyoruz aynı şekilde. Biraz daha şey yapıyorum. Şöyle. Ama tekrardan yine suluyorum ki bu mulch malzemesi birbirini tutsun arkadaşlar. Üzerine biraz daha ekleyeceğim çünkü. Bunu ne kadar fazla değil yani. Yeter ki nemlendirin ki birbirini tutsun arkadaşlar. Şöyle hafif sıkıştırın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hafif sıkıştırdınız mı çok güzel şey yapar. Birbirini tutar. Bakın hemen nemlenmez zaten yumuşadı arkadaşlar. Bunun üstüne tekrardan bir maşlama işlemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu akşam da küçük bir su verebilirim biberlerime arkadaşlarım. Onun haricinde artık belki bir haftaya yakın artık su vermeyi keseceğim arkadaşlar. Bayağı güzel bir biraz saksı küçük olduğu için ve sapların biraz büyük olduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Ama olsun ben şöyle şey yapıyorum arkadaşlar. Bunları bir güzel maşlama yapmaya çalışıyorum arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi. Önce maşlama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Böyle güzel maşladığımız zaman inanın ürünümüz çok güzel bir olmaya yatacaktır. Hiç şüphe etmeyin arkadaşlar. Çok verimli ürün alacağız. Bu arada balkonu da batırıyorum. Allah'tan hanımı köye gönderdim. Yoksa var ya kavga ederdik bugün. Öyle arkadaşlar burada şey yaptık. Yanlara da biraz baksak iyi olur. Ne kadar yanlar sık olursa o kadar. Yani bu maşlama arkadaşlar inanın 3 santimi geçmiyor. 2 santimde falan kalıyor bu tabaka. Ve bu tabaka hakikaten de güzel bir işe yarayacağına ben inanıyorum. Yani saksıya gerek var mı? Bence var arkadaşlar. Deneyip yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Aradaki denemelerimizi de göstereceğiz işte. Aradaki farkı da göreceğiz. Ben inanıyorum olduğuna. Şöyle suluyorum tekrardan samanımızı. Suluyorum ki saman birbirini tutsun arkadaşlar. Şöyle bir güzel. Bunu böyle sularsak, baskılarsak bir daha hava da çıksa, bir şey de olsa buna zarar vermeyecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şöyle tekrardan baskılıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu pet şişeleri sulama yerleri olarak bıraktım arkadaşlar. Bunları birazdan kaldıracağım zaten. Maşlama işi bittikten sonra arkadaşlar. Şöyle bir güzel samanı oturtmaya çalışıyorum saksının içine. Dışarıda kalıp bana engel olmasın diye ilerleyen zamanlarda. Çünkü hepsi şu anda yün yumağı gibi birbirlerine girdi arkadaşlar. Ondan sonra böyle güzel böyle. Bu saksımızın işlemleri tamam. Bakın arkadaşlar bunu direkt çıkarttım. Şuraya koydum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi bunları yapmamın nedeni, bu suları koymamın, ben buzdan sulama yaptığım zaman direkt ben buzlu şişemi getirip bunu deliklere koyacağım ve bırakacağım arkadaşlar. O bir güzel kendi kendine sulanacak arkadaşlar. Bu bitkimizin maşlama işlemi şu an için bitti. Çok güzel bir çalışma da oldu. Şöyle yeni bitkimizi getirdim arkadaşlar. Yeni bitkimiz biraz daha büyük arkadaşlar. Şöyle biraz daha geniş geri getirelim. Arkadaşlar yeni bitkimizi getirdik. Bir güzel maşlamasını yapacağız. Maşlama yapmadan önce diğeri gibi toprak havalandırmasını yapacağım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu bitkimizin tepe vurumunu yapmıştım. Çok güzel gelişti. Gördüğünüz gibi her taraftan bal verdi. Yani resmen diğerlerine nazaran çok güzel bir gelişme gösterdi arkadaşlar. Şöyle bir güzel ne yapıyoruz? Havalandırıyoruz toprağımızı. Güzelce havalandırdıktan sonra şu kök dibine biraz daha toprak atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra şu şişelerimizi şuraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Çünkü onlar ilerleyen zamanlarda sulanacak arkadaşlar. Şimdi kök boğazına biraz toprak doldurdum arkadaşlar biberlerin. Şey yapsın, daha iyi, biraz daha köklensin diye. Şimdi maşlama yapmadan önce bir güzel tekrar suluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir güzel suladıktan sonra maşlama işine geçeceğiz arkadaşlar. Saman maçını dizeceğiz arkadaşlar. Bir güzel bir çalışma yürüteceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Dur. Tak şuralara. Şöyle. Hakikaten yani balkon bahçesi keyifli, güzel bir hobi arkadaşlar. Yani şehirde ideal yapabileceğiniz en güzel hobilerden biridir arkadaşlar. Şiddetten tavsiye ederim yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi yok yani. Stresinizi de alır aynı zamanda. Ben böyle stresimi atmaya çalışıyorum. Herkes farklı şekilde. Ben de böyle balkonumu değerlendirmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda kış bitkileri de ekeceğim. Maruldur, rokkadır, dereotudur ve farklı güzel bitkiler ekeceğim. Kanalımı takip ederseniz elimden geldikçe daha faydalı, güzel bilgiler sizinle paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi. Bir güzel doldurdum malçımızı. Zamanında şimdi biraz sulayacağız. Hem çöksün hem de nemlensin diye arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde nemlendireceğiz arkadaşlar. Biberlerimiz güzel. Yani çok güzel vermeye yatacağına inanıyorum arkadaşlar. Tekrardan bastırıyoruz. Hemen suyu gördü mü saman hemen yumuşuyor arkadaşlar. Yani çok yumuşamıyor da yani yavaş yumuşuyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şey yapacak. Yumuşama derecesini gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ben biraz kalın yapıyorum tabi. Ne kadar kalın olursa bence daha iyi olur arkadaşlar. Hem bitkimizi güneş ışınlarından koruması için hem toprağımızın daha iyi vermeye atması için arkadaşlar. Çok güzel yani. Şöyle bir güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi maşlama işlemine devam ediyorum. Bazen susuyorum, kusura bakmayın çünkü işime odaklanıyorum ki yanlış bir şey yapmayayım. İnce saman olsaydı daha iyi olurdu aslında. Ama eldeki imkanlar ne veriyorsa odur yani. Şehrin göbeğinde bu samanı bulabildim. Ne yapalım? Sağlık olsun. İşimizi görüyor mu? Görüyorsak sıkıntı yok. Japonya'daki atasözünün dediği gibi eğer işini görüyorsa sıkıntı yok. Devam etsin. Önemli olan iş görmesi arkadaşlar. Gerçi bu zaten.
Bu saksımız da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşlama işlemini bitirdim. Çok güzel oldu. Pipetlerimizi çıkartıyoruz. Ondan sonra bir güzel bırakıyoruz kendi haline. Şimdi de çeri domateslerimize geçtik arkadaşlar. Bakın geçenlerde budamama rağmen hala yaprakları kuramadı. Hava çok önemli arkadaşlar. Çok sinir ediyor bu konu. Hakikaten. Şöyle öncelikle bir toprak çapamızı yapalım. Havalandıralım biraz. Ondan sonra maşlama işine gireceğiz arkadaşlar. Öyle. Ben bu çarpma işini küçük bir tornavidam vardı. Onun atıp bir tornunda bir tornavida vardı. Ona yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ondan sonra bir güzel şunları bir güzel yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın yani küçük olmasına rağmen çeri domatesimizin bir sürü çiçek açtı arkadaşlar. Çok güzel yani. Çok güzel bir çeri domates çeşidi arkadaşlar. Yani balkon bahçeciliğinde kullanmamın tek nedeni o bodur ve küçük olması. Küçük saksılarda iyi verim alabilmem arkadaşlar. Daha önce bu çeşidi yine ektim balkonumda. Çok güzel beğendiğim bir çeşit. Bu yılda beraber tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Yaptığım bütün yaşadığım tecrübeleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşlamasına geçelim güzel. Hemen bir güzel dolduruyoruz. Şöyle. Arkadaşlar videolarım biraz uzun olabilir. Editlemeyi fazla bilmiyorum. Yavaş yavaş tecrübe ederek öğrenmeye çalışacağım. Ondan sonra bir güzel çalışmalar yapacağım arkadaşlar. Biraz acemiyim daha. Bu sıkıntımı mazur görürseniz sevinirim. Sosyal medyada, YouTube kanalları falan pek tecrübem yok arkadaşlar. Yavaş yavaş öğrenip yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle birdenbire olacak işte değil. Siz de daha iyi bilirsiniz. Eğer YouTube'u falan takip ediyorsanız ilk atılan videolarla sonraki videolar arasında dağlar kadar fark var. Yavaş yavaş tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş büyümeye çalışacağız. Elimden geldikçe bu balkonda edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı zamanda yukarıda babamın bir dubleksi var. Orada da eskiden yapıyordum ama şimdi ayrı eve çıktım. Ayrı eve çıktıktan sonra tekrardan yapmaya başladım. Yukarıdaki babamın evinde de şimdi şey yapıyorum. Bal arısı bakıyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir story yapıp attım. Bayağı da beğeni aldı arkadaşlar. Balkon arıcılığı da yapıyorum aynı zamanda. Onun da ilerleyen zamanda şeylerini çekip, videolarını çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi çok güzel yumuşuyor arkadaşlar. Suyu gördüğümüz zaman hakikaten çok güzel yumuşuyor. Çok güzel de verimli olacağına ben inanıyorum arkadaşlar. Size de şiddetle tavsiye ediyorum zaten. Edindiğim bilgileri birkaç gün sonra zaten sizinle tekrardan paylaşacağım. Çeri domateslerimiz güzel oldu ama. Güzel.
tekrar suluyoruz ama suyumuz bitti. Ama suluyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hemen suyu gördüğünüz zaman yumuşuyor. Birbirine resmen yapışıyor. Güzel bir yöntem aslında. Şöyle güzel oldu yani. Bitiriyoruz maşlama işini. İşçilerimizi tekrardan alıyoruz arkadaşlar. Yani yaklaşık bakın arkadaşlar şöyle parmağımı şey yapıyorum. Şu kadar bir maşlama yapıyoruz arkadaşlar. Yani aslında çok güzel bir şeydir yani. Tabaka oluşturuyoruz. Hem sıcaklıktan koruyor hem de toprağımızın nemini koruyor arkadaşlar. Çok güzel yani. Herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bak şurası bana ince geldi. Orayı da şey yapıyorum. Şurada gördüğünüz bütün şerilerin hepsi arkadaşlar resmen coştu çiçekleriyle beraber güzel çapasını yapıyorum arkadaşlar. Biraz havalandırıyorum altını, toprağını. Özellikle şu beyaz tabakalar var ya, o beni çok sinir ediyor arkadaşlar. Ama yapacağım şey de yok. Ama çok güzel valla. Şey yapıyoruz bir güzel. Şunu biraz Türk boğazını da dolduruyoruz arkadaşlar. Biraz toprağı nemli yani. Birkaç gündür sulamama rağmen iyi. O bir düşün 2-3 gündür, 2 gün falan sulamadım arkadaşlar. Ben bu maşlama işini yaptıktan sonra büyük ihtimalle bir hafta sulamam arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çok güzel de verime yatacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Çok işime yarayacak. Çok eminim yani o konuda. Bakacağız. Şişelerimizi unuttuk. Tekrar birleştirelim şişelerimizi. Ondan sonra şeyimizi koyalım. Şöyle. Bu tavan neye gidiyor şimdi? Meğer ki şişelerimizi koymamışız. Bu taraftan da koyalım arkadaşlar.
Köşelere basmaya çalışıyorum arkadaşlar, boş kalmasın diye. Büyük ihtimalle bu saatten sonra biraz zor budarım yapraklarını, biraz şey yaptım, yapraklar bir güzel büyüsün, ancak hastalanırsa, ne bileyim böyle bozulursa ancak o zaman yapraklarını budarım, çerileri. Yoksa bundan sonra bak karışmayacağım yaprağına falan. Ama çok güzel verime yatacağına inanıyorum. Çünkü çiçekleri çok. Bakacağız, yavaş yavaş görüp yaşayacağız arkadaşlar. Çok güzel bu. Belki sulamam arkadaşlar. Şimdi biraz su verdim. Yarın diyeceğim de yarın biraz işim var. Geç gelirim. Olur. Bir şey olmaz yarından. Bir şey olmaz. Ama güzel sulamalarını da yaptık. Düşünün yani şu kadar küçük bir balkonda bile maşlama yapabiliyoruz arkadaşlar. Yapın yani. Yoksa ürün kolay kolay yetişmiyor. Düşünün, ben bu kadar küçük bir balkonda bir domates almak için nelerle uğraşıyorum. Büyük çiftçiler tarlalarda nelerle uğraşıyorlar arkadaşlar. Ve çok eziyet çekiyorlar. Eziyeti çiftçiler çekiyor ama aradaki zat-ı muhteremler parayı götürüyor arkadaşlar. Yine sistem öyle işte. Ama herkes böyle küçük küçük takslara eksik istediğini yavaş yavaş alışırsa, yani hepsini tamamen karşılanmaz yani, o abez olur. Ama yavaş yavaş güzel insan gelişir. Çünkü o can sıkıntısı yani, başka hiçbir şey değil. Bir güzel uğraşıyorum. İnsan bir şeylerle uğraştıkça stresini atar arkadaşlar. Herkese de tavsiye ediyorum. Uğraşın yani. Bir kitap okumak olur, bitkilerle uğraşmak olur, hayvancılık olur. Pek İstanbul gibi bir yerde kedi, köpek besleme taraftarı değilim. Çünkü aynı alanı paylaşıyoruz ve hastalık olur ve aynı zamanda o canlıya da doğal ortamından, yani normal açık alandan mahrum ediyoruz arkadaşlar. Hadi biz neyse biz kendimiz size yapıyoruz. Canlıları onu yapmamamız lazım arkadaşlar. Yavaş yavaş dolduruyoruz arkadaşlar. Yani böyle küçük küçük saksılar halinde yaparsa güzel olur arkadaşlar. Diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yavaş yavaş kuladıkça çöküyor bir şeyimiz. Zamanında arkadaşlar şöyle yavaş yavaş oturtuyoruz. Bazı arkadaşlar bu adam ne yapıyor, deli midir, nedir derler. Ne yapar? Biz de böyle balkonda işimiz gücümüz yok arkadaşlar. Çalışıyoruz yani. Yetiştirmeyi seviyoruz. Ürün aldıkça daha da hoşumuza gidiyor. Bir şeyler geliştirip böyle faydalı şeyler yapmaya çalıştıklarında insanın
hoşuna gidiyor. Böyle. Bu da tamam arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Çok güzel bir maaşlama sistemi oldu arkadaşlar. Mis gibi.